Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evlilik hayatına yavaş yavaş giriş yapalım. Hayatın neredeyse 4'te 3'ü evli bir şekilde geçiyor ya da 3'te 2'si tam bilmiyorum artık yani. Evli bir şekilde geçiyor. İnsan hayatını bir eşle beraber paylaşıyor. Bir büyüğümüzün sözü diyor ki, imkanım olsa her evlenecek genci önce bir eğitimden geçirir. Onlara sertifikalar verdikten sonra evlenmelerine izin verirdim. Kesinlikle gerekli. Kesinlikle gerekli. Muhakkak surette evlenecek çiftler öncesinde benim programa benzer bir program, psikolog arkadaşların yahut da aile danışmanından düzenleyici farklı programlar muhakkak surette böyle eğitimlerden geçmeliler. Bir meslek sahibi olmak için sertifikalar gerekiyor, eğitimler gerekiyor. Yıllarca okuyoruz mesela. Bir işe gireceğimiz zaman elimizdeki belgeler soruluyor. Ya yuva kurmak gibi önemli bir müessese var. Fakat bu kara düzen üzerinden kuruluyor. Yani tamam, anne babalarımızın bir aile hayatı var. Özellikle problemli bir aile hayatından gelenler muhakkak surette eğitimlerden geçmeliler. Yarın evleniyorlar, bakıyorsunuz ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci evliliği yapıyor. Ama sorarsanız ona göre hep karşı taraf suçlu, hep karşı suçlu. Hiç kendisiyle alakalı bir meselesi yok yani. Birinci hanım şöyleydi, ikinci bey böyleydi falan, üçüncü eş şöyleydi falan. Her birisi için birer tane kulp var. Demiyor ki yani benden ne var'a bakmıyor yani. Neden ben bunu yaşıyorum'a bakmıyor. Ben tabii meseleleri manevi anlamda değerlendiriyorum. Problemlerin kaynağı nedir? Yani şeytan eğer o aile üzerine bir hisse almışsa boşandırmaya devam eder. Bunun bir temizlenmesi gerekiyor. Bir kısım çalışmalarımızda biz sonuca ulaşıyoruz Allah'ın rahmet ve keremiyle. Aile problemlerinde. Çok defa ben danışanlarımdan şunu duyarım yani aile problemleriyle alakalı. Hocam artık daha az kavga ediyoruz. Hatta kavga etmiyoruz. Önceleri eşimin benim için problem olan meseleler şu anda gözüme görünmüyor. Beni rahatsız etmiyor. Önceden en ufak şeyde atarlanırdım. Yahut eşim bana karşı atarlanırdı. Ama şimdi birbirimize karşı bu mevzuda daha tahammüllüyüz. O da bir insan diyorum. Ve önceden yadırgadığım bazı meselelerini şu anda normal görüyorum gibi ifadeleri kullanıyorlar. Bunun neden böyle olduğunu şeytanın bize olan 5 tesirinde aile konusunda anlatmıştım. Çünkü orada göze tesir eden, duyguya tesir eden, zihne tesir eden bir şeytan vardı. Algıyı ne yapıyordu? Yönetiyordu eşe karşı. Devamlı surette yönetiyordu. Kin ve nefret oluşturuyordu, gıcıklık oluşturuyordu. Bu şekilde yuvayı dağıtmaya çalışıyordu. Ama şeytanın tesiri kaldırıldığı zaman kişi ne yapıyor artık yani? Ailesini, eşini normal bir şekilde değerlendirebiliyor. Ona karşı olan muhabbet ve sevgisi genel itibariyle değişiyor, artıyor. Şeytanın tesiri çünkü kalktı. Peki yuva kurarken neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Öncelikle niyet halis olmalı. Niyet sadece cinsellik olmamalı, karşıdaki eşin zenginliği olmamalı, güzelliği olmamalı yahut da ailesi, soyu sopu olmamalı. Peygamber Efendimiz bir kadın diyor 4 şey sebebiyle alınır diyor. Malı mülkü sebebiyle alınır, şöhreti sebebiyle alınır. Yani ailesinin itibarı, soyu sopu sebebiyle alınır. Güzelliği sebebiyle alınır ve dini yani ahlakı sebebiyle alınır. Siz diyor ahlakına bakın diyor. Yani diğerler hep gidicidir. Hani halk arasında bir meşhur söz var. Malına güvenme, bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter diye bir ifade var. Hakikaten de öyledir. Yani güzellikler yarın kaybolur gider, mallar, mülkler elden çıkar. Ailenin soy ve şerefi bize bir şey kazandırmaz ama bize kalan nedir? Ancak ve ancak ahlaktır, huydur. Hayata bundan sonra onunla devam edilir. Burada evlenen her iki delikanlının ya da kişinin de ne olması lazım? Niyetinin halis olması lazım. Haramlardan korunma, bir hayırlı yuva kurma, salih evlatlar yetiştirme, sahibi olmalıdır. Bu niyetle yola çıkılır ve bu niyetle gayret gösterilirse Cenab-ı Hak ne yapar? Onların kalplerini telif eder, birbirine uzlaştırır, birbirine bağlar. Bu bir. Sonra nikah sürecine girildiği ya da işte birbirine karşı kabul yapıldığı andan itibaren de her zaman helal dairede olmaya dikkat edilmeli. Söz döneminde, nişanlık döneminde yalnız kalmamaya, bir mekanı beraberce paylaşmamaya dikkat edilmeli. Çünkü üçüncüsü şeytan olur diyor. Artı el ele tutuşmamaya dikkat edilmeli. Bugünkü yaptığımız her hatanın bedelini muhakkak ki nikahtan sonra öderiz. Allah'ın haram kıldığı her şey birer huduttur. Nasıl ki devletler hudutlarını korurlar, hududu geçen, sınırı geçeni askere öldürme yetkisi verirler mesela ya da işte mahkemelere sevk edilir, hapislere konulur yerine göre. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın da bir hududu vardır.
hududu geçen herkes illaki bunun bedelini öder. Biliyorsunuz köpekleri zincirle bağlarlar ama o köpeğin bir zincir mesafesi vardır. Kim o köpeğin zincir mesafesine girerse köpek ona ne yapar? Zarar verir, ısırır yahut yaralar neyse. Hakeza Cenab-ı Hakk'ın da hududunun bir bölgesi vardır. Eğer burada haddi aşarsak muhakkak bunun bir bedeli vardır. Bundan ötürü o nişanlılık ve sözlülük döneminde el ele tutuşma, yalnız bir mekanı paylaşma, hatta cinsel beraberlik gibi bir hataya kesinlikle düşmemeye dikkat edilmeli. Şununla karşılaşıyorum maalesef. Zaman zaman soruyorum danışanlarıma. Evlilik öncesinde bir beraberliğiniz oldu mu diyorum. Oldu hocam diyorlar. Bu şekilde bir beraberlik yaşayanlarda bugün şununla karşılaşıyoruz. Birbirlerinden cinsel anlamda iğreniyorlar. O günkü haddi aşmışların bedelini bugün birbirlerine karşı duymuş oldukları soğukluk olarak ödüyorlar. Ne yapmalılar? Bu günahlardan muhakkak tövbe istiğfar etmeliler. Belki evlenecek çiftlere yardımcı olmalılar. Yahut da yuva kurmalarına destek vermeliler. Yahut da bir kuyu açtırmak suretiyle bu büyük günahlarını temizlemeliler. Kimseye bugün rejim edecek yahut da değneklere dövecek halimiz yok. Yani böyle bir ortam söz konusu değil. Zaten böyle bir yetkimiz de yok.